Herkese merhaba. Yemek ve Tatlı Fikirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde lahmacun yapacağız. Çıtır çıtır bir şekilde nasıl olur lahmacun onu tarifini vermeye çalışacağım. Bu arada abone değilseniz bana abone olabilir. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hemen lafı daha fazla uzatmadan tarifime başlamak istiyorum. İlk önce şöyle 3 adet Charleston biberim var. 3 adet yeşil biberim, 2 adet soğanım, 2 adet domatesim var. Şöyle yarım bağ kadar maydanozum, 2 diş de sarımsağım var. İlk önce bunları robotumdan çekerek işime başlıyorum. Şimdi soğanlarımı çekeceğim. Onun içine de sarımsaklarımı hemen şöyle. Onları da çekeyim onunla beraber. Sebzelerinizin suyunu süzmeden yoğurma kabıma alıyorum. Evet, bütün sebzelerimi çektim şimdi. Bir yemek kaşığı biber salçam, bir yemek kaşığı da domates salçam var. Onu da ekliyorum. Onu da şöyle bir karıştırıyorum hemen. Burada da 500 gram kadar kıymam var. Onu kullanacağım. Onu da şöyle içine alayım. En son elimle yoğuracağım çünkü. Baharat olarak hepsinden birer tatlı kaşığı kullandım. Pul biber, kırmızı toz biber, isot, karabiber ve tuzum var. Onu da ekleyip yoğuruyorum. Evet, şimdi kıymalı harcımı karıştırdım yavaş yavaş. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Çünkü kıymam yağsız bir kıymaydı, o yüzden. Eğer kıymanız yağlıysa, çok yağlıysa hiç de eklemenize gerek yok. Tuzu da ben biber salçası, ev salçası kullandığım için gayet iyi geldi. Yine onu da siz salçanızın özelliklerine göre tuzunu, baharatını da ayarlayabilirsiniz. Şimdi dinlenmeye gönderiyorum kıymamı. Birkaç saat dinlensin. Ben de birazdan hamurumu yoğuracağım. Bu şekilde. Evet, şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hemen şöyle unumu yoğurma kabıma alıyorum. 5 su bardağı un kullanacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. 2 bardak da suyum var. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Evet, tuz, su ve undan oluşan hamurumu çok güzel bir şekilde 5 dakika aralıksız yoğurdum. Şimdi hamurlarımı bezelere alacağım. Evet, hamurlarımı cevizden biraz daha büyük olacak şekilde, mandalinadan da biraz daha küçük olarak bezeledim. 15 adet bezem var şu anda. Üzerini temiz bir bezle örtüp bir 10 dakika dinlendiriyorum. On dakika kadar dinlendirdiğim hamurumu açmaya başlıyorum. Açarken un serpiştirelim altına biraz. Diğer hamurlarımızın da üzerini tekrar kapatalım, kurumasın. Tavanızın büyüklüğü kadar açmanız yeterlidir. Ona göre bezemizi de alalım. Yeteri kadar ince açalım ama. En sonunda göstereceğim yine ne kadar ince açtığımı da. Şimdi açtığım hamurumu şöyle yağlı kağıdımın üzerine koyuyorum. Açabildiğim kadar ince açtım. Hemen şöyle iç harcımı da göstermek istiyorum. Şöyle sürülebilir şekilde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi cıvık bir halde arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle 2 yemek kaşığı kadar alıyorum.
İsterseniz kaşıkla da yayabilirsiniz bu şekilde. Ama ben elimle daha rahat yaydığım için üzerine elimle şu şekilde yerleştireceğim kıymalarımı. Bu şekilde yağlı kağıdımla ocağımın başına geliyorum. Elime alıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Bu benim için çok pratik oluyor. Eğer ben o şekilde içine bırakamam diyorsanız arkadaşlar, bu esnada yağlı kağıdınıza bırakıp biraz hamurumuz sertleşmeye başladığında çekebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatacağım. Orta ateşte. En sona kısını almıyorum çünkü o zaman da hamurumuz çok kuruyacaktır. Orta ateşte toplamda 7 dakikada pişecektir. Ben böyle bir tencere kullandım. Tava da kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar yaparken bir tavayı da arkaya koyacağım. Ama böyle tavanız yüksek bir tava olursa buharı daha güzel aldığı için üzeri daha güzel pişecektir. Bunu da belirteyim. Evet, toplamda şu an 3 dakika oldu. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Ama henüz pişmiş değil. Şimdi tekrar kapağımı kapatıyorum. Pişene kadar bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi altı da çok güzel bir şekilde taş fırında kızarmış gibi pişti şu anda. Toplamda 7 dakikada pişirdim lahmacunumu. Şimdi bunu alıyorum. Size 1-2 tane daha gösterip diğerlerini hızlandırılmış bir şekilde pişireceğim. Evet, açmış olduğum hamurumu yine yağlı kağıdımın üzerine aldım. Kıymamı da her harcımı yani üzerine sürerken karıştırıyorum. Siz de aynı işlemi yapın arkadaşlar. Hemen 2 yemek kaşığı kadar alıyorum. Yine kaşıkla rahat ediyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle elimle yayacağım üzerine. Yine aynı şekilde ocağımın başına geçeceğim. Arkadaşlar, hamurları sakın bu şekilde hazırlayıp pişirmeye kalkmayın. Yoksa hamurunuzu kaldıramazsınız yerden. Çünkü sulanma yapacaktır. O yüzden piştikçe kontrollü bir şekilde hazırlayarak pişirelim. Yine aynı şekilde ocağın başına gelirken yağlı kağıdını da getiriyorum. Elime alıyorum, ters çeviriyorum. Bu şekilde bana daha rahat oluyor. Bu şekilde bırakıyorum. Kapağımı da kapatıp pişmesini bekliyorum. Evet, ikinci lahmacunum da pişti şu anda. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu da diğerinin üzerine ters çeviriyorum. Eğer gevrek olsun istiyorsanız üzerini kapatmayın. Biraz daha yumuşak olsun istiyorsanız üzerini bir yağlı kağıtla kapatıp öyle bekletebilirsiniz. Şimdi ben diğer hamurlarımı yapmak için biraz hızlanmam gerekiyor. Şimdi 2 tavada devam edeceğim. Evet, bütün lahmacunlarımı size gösterdiğim gibi orta ateşte hepsini kızarıncaya kadar pişirdim. Şöyle de göstereyim, altlarını hemen bu şekilde güzel bir şekilde kızarttım. Gördüğünüz gibi. Bu esnada granit tava kullanmanızı öneririm. Tabanı biraz kalın olması lahmacunlarımızın daha güzel pişmesini sağlayacaktır. Açtığımız zaman da lahmacunlarımızı hafif tabanlı unlu bırakırsak kızarma işlemini daha güzel alacaktır. Ben kızartırken ara ara da tavamı silerek yanmasını da önledim hem. Bu şekilde inşallah bundan sonra da sizler de kendi lahmacunlarınızı evde kendiniz pratik şekilde yaparsınız. Hiçbir şekilde üzerinde çığlık yok, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Çiğ bir şey olsa dökülür şu anda kıymalarım. Hemen bir tane de şöyle limon sıkarak başlamak istiyorum. Biraz maydanoz. Biraz kıvırcık alayım şöyle. Biraz da soğan, olmazsa olmaz. Evet, hafta sonu için güzel bir pratik oldu benim için de. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır lahmacunlarımız bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.